Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bahtına sadece 3 malzemeyle harika, nefis bir dondurma yapıyoruz. Meyveli dondurma yapıyoruz. Meyve olarak da şeftali kullandım ben bugün. Öncelikle şeftalilerimin kabuklarını soyuyorum. Siz dilerseniz soymadan da kullanabilirsiniz kabuklarını. Herhangi bir sıkıntı olmuyor ama bugün daha bir pürüzsüz olması için ben kabuklarını soymak istedim. Daha sonrasında ise şeftalilerimizin çekirdeğini çıkarıyoruz ve dilimliyoruz. Doğrama aşamasında parçaların büyüklüğü çok önemli değil. Ufak veya iri parçalar halinde doğrayabilirsiniz. Daha sonrasında buzluğa girebilecek soğuğa dayanıklı bir kap içerisine alıyorum şeftalilerimi ve kapağı kapalı olarak şeftalilerimi buzluğa kaldırıyorum. 1-2 saat kadar buzlukta bekletiyorum şeftalilerimi. Daha uzun süre de olabilir. Şeftalilerin tamamen donmasına gerek yok ama ben birazcık fazla tuttuğum için benimkiler birazcık donmuş. Bu işlemi şeftali hemen suyunu bırakmasın diye yapıyoruz. Birazcık sertleşmesi yeterli, yani 1,5-2 saat kadar durması buzlukta yeterli olacaktır. Donmuş şeftalilerimizi 2 kaşık süzme yoğurdumuzu ve 3. malzememiz olan 1 kase kadar kavrulmuş fındığımızı rondoya alıyoruz. Bu dondurmayı dilediğiniz meyveyle yapabilirsiniz. Bu şekilde meyveyi birazcık dondurmak çok daha iyi sonuç verecektir. Eğer dondurmadan yaparsak çok çabuk sulanacak ve tam istediğimiz kıvamı tutmayacaktır. Bu şekilde dondurduktan sonra diğer malzemelerle hem karışması için hem de pürüzsüz bir kıvam alması için robotta iyice çekiyoruz malzemelerimizi. Bu şekilde zaten donmuş olduğu için göreceksiniz hem çabuk katılaşacak hem bu şekilde bile tüketebilirsiniz. Hemen hemen dondurma kıvamına gelmiş oluyor zaten. Daha sonrasında ben karışımımı bir dondurma kabına aldım. Daha önceden yediğimiz dondurma kaplarından birini boşalttım. Onun içerisine yaptığımız karışımı koydum. Kabımdaki malzemenin üzerini düzleştirirken birazcık baskı uyguladım ki aralarında çok fazla boşluk olmasın. Hem de üzeri daha düzgün görünmesi için bu şekilde kaşığımın sırtıyla üzerine düzleştirdim. Daha sonra üzerini kapağını kapatarak buzdolabının buzluk kısmına kaldırıyorum. Bir yarım saat sonra bu şekilde hemen hemen donmaya başlıyor dondurmamız. Kenarları daha çabuk donduğu için ortası yumuşak kalacaktır ve bu şekilde bırakırsak karlama gibi olacaktır. O yüzden bir kere, belki de 2 kere, yarım saatte bir bu şekilde karıştırırsak daha iyi dondurma sonucu elde edeceğiz. O yüzden ben bu ilk yarım saatlik turdan sonra karıştırmamı sizlerle paylaşıyorum. Bu şekilde soğuk olan yerleri, donmuş olan yerleri daha cıvık olan yerlerle karıştırıyorum. Ve 2,5-3 saat sonra benim dondurmam tam kıvamına geliyor. 2 kere karıştırdım ben. Çünkü çok azdı dondurmam. Daha fazla yaparsanız daha çok da karıştırabilirsiniz. Bir dondurma kaşığıyla alıyorum ve şekil veriyorum dondurmama. Gördüğünüz gibi gerçek meyveli dondurma gibi kıvamı. Daha sonra da yakından göstereceğim. Bu şekilde bir kupa alıyorum dondurmalarımı. Siz dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Bir küçük hatırlatma daha yapayım. Şeftali ile fındık çok yakıştığı için ben bu üçlüyü kullandım. Siz diğer meyvelerle yanına yakışacak kuru yemişi ekleyip de o şekilde de kullanabilirsiniz. Ama şeftali, fındık ve yoğurt üçlüsünü mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şu arada görmüş olduğunuz küçük siyahlıklar da benim kızlarım çok istediği için birkaç parça çikolata ekledim. O şekilde de tüketebilirsiniz. Ama diyet bir tatlı olsun, az kalorili olsun diyorsanız tamamen meyve, yoğurt ve kuru yemişle yapabilirsiniz bu dondurmayı. Bakın bu şekilde göstereyim dondurmalarım. Benim dondurmam hazır oldu. Üzerini süslemek için bir çikolatayı ben Marie usulü erittim. Sıkma torbasına aldım ve üzerine dilediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. Ben de bu şekilde sıkmayı tercih ettim. Bitter çikolata kullandım. Siz dilediğiniz gibi şekil verebilirsiniz, süsleyebilirsiniz.
Dediğim gibi diyet olmasını istiyorsanız da hiçbir şekilde şeker, çikolata yapmadan sade bir şekilde de tüketebilirsiniz. O şekilde de çok lezzetli oluyor. Yine hem görsellik katmak için hem de birazcık daha tadına tat katmak için üzerine kavrulmuş fındığımdan birazcık daha ekledim dondurmamın. Siz dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Dediğim gibi eklemek zorunda değilsiniz fındıkta. Dondurmamın kıvamını birazcık daha yakından göstermek istiyorum sizlere şöyle. Tamamen gördüğünüz hazır satın aldığımız dondurmalar gibi oluyor. Meyveli dondurmalar gibi oluyor. Kıvamı bu şekilde. Tabi birazcık çekim aşamasında eridi benimki ama iç kısımlarından görüyorsunuz. Tamamen aldığımız hazır dondurmalara benziyor. Yoğurt yerine süt de kullanabilirsiniz ama birazcık daha katıltmak için içine salep eklemeniz gerekir. Salepli dondurmanın yapımı birazcık daha farklı oluyor. Onu da kısmet olursa başka bir videomda anlatmak isterim sizlere. Bu şekilde yoğurtla yaparsanız tam kıvamını hiç çekinmeden tutturabilirsiniz. O yüzden denemenizi tavsiye ediyorum. Benim dondurmam bu şekilde hazır oldu. Yine bizim evin sevilen ve pratik bir lezzetini paylaşmak istedim sizlerle. Umarım tarifimi, videomu beğenmişsinizdir. Videomu buraya kadar izlediyseniz yorumlar kısmına bir emoji bırakabilir misiniz lütfen? Tariflerim ve videolarımla ilgili görüşlerinizi bana yorumlar kısmında iletirseniz de mutlaka dönüş yapmaya çalışacağım sizlere. İzlediğiniz için hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik benden bu kadar diyorum. Hoşça kalın.